Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Daha önce yeni YouTube kanal fikirleriyle alakalı bir video yapmıştım. Bu video biraz onun devamı gibi olacak. Çünkü çok güzel yeni kanal fikirleri not aldım. Eğer kaliteli bir şekilde bu tarz içerikler üretilirse ben uzun vadede kanalların tutacağına eminim. Şimdi çok vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Öncelikle hangi tarzda videolar çekecekseniz çekin, ilk hedef keyif almak olmalı. Hazırlayacağınız videoyu zevkle ve sanki bir hobinizi yapıyormuş gibi güzel vakitler geçirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ileriki zamanlarda video hazırlamak için motivasyonunuz düşer. Çünkü haliyle ilk zamanlar sizi kimse izlemeyecek. Sürekli düzenli ve istikrarlı şekilde videolar üretmeniz gerekiyor ve bunu zorla değil zevkle yapmanız gerekiyor. Bu uyarıyı da yaptığımıza göre kanal fikirlerine bakalım. İlk olarak Study with me, yani benimle çalış kanal konsepti olacak. Videoyu çekmeden önce bu konsepti araştırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Ben bu tarz videoları daha önceden de biliyordum fakat bu kadar izlenmelerinin yüksek olduğunu, son yıllarda çok popüler olduğunu bilmiyordum. Özellikle uzun videolar olduğu için videoların ortalama görüntülenme süreleri çok yüksek. Haliyle bu durum algoritma tarafından kanalın ve videoların olumlu algılanmasını sağlıyor. Eğer öğrenciyseniz kesinlikle bu fikri deneyin. Hatta fikir olması için size bir kanal önereyim. Merve isminde bir kanal var. Kanalın adı Merve. 250 binden fazla abonesi var ve içeriklere gerçekten bayıldım. Arkadaşlar tam 11 saatlik videosu var. Ben 11 saatlik video çekip montajlamaya kalksam herhalde bilgisayar alev alır. Videolarında hiçbir şekilde konuşma yok. Yüz hiçbir şekilde gösterilmiyor. Sadece aralarda bir yazılar çıkartılıyor. O da çok nadir. Yazılar, başlıklar, açıklama her şey İngilizce. Bu tarz içerikler üretmek isterseniz sizin de İngilizce yapmanızı tavsiye ederim. Eğer yeterli seviyede İngilizceniz yoksa konuşma olmadığı için zaten sorun olmayacaktır. Sadece başlığı, açıklamayı ve arada sırada video içerisinde yazılar geçireceksiniz. Hepsi bu. Bazen video içerisinde yağmur sesi veriliyor, kuş sesi veriliyor. O da gayet hoş. Aynı zamanda bu tarz içerikleri üretmek biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Öğrencisinizdir, zaten ders çalışacaksınızdır. Doğal halinizde bunu kayıt altına alacaksınız. Diğer videolar gibi video öncesinde hazırlanma veya videoyu çektikten sonra detaylı bir montaj yapma gibi bir şey yok. O yüzden güzel bir fikir olduğuna inanıyorum. Hem de içerik üretmek açısından daha pratik olduğuna inanıyorum. Şimdi bir sonraki kanal fikrimize geçelim. İkinci olarak bunu söylesem mi, söylemesem mi diye çok düşündüm. Sonra dedim ki içimde kalacağıma söyleyeyim gitsin. İkinci önerim kripto paralarla alakalı içerikler üretmek. Malum kripto paralar gündemi çok fazla meşgul ediyor. Popülerliği her geçen gün daha da artıyor. Fakat bu tarz içerikler üretecekseniz önceden sizi uyarayım. Yatırım tavsiyesi, onu alın değerlenir, bunu almayın düşecek tarzı söylemlerde asla bulunmayın. Zaten bu tarz yatırım tavsiyeleri de kanunen yasaktır. Suç işlemiş olursunuz. Eğer konulara ilginiz varsa, en önemlisi bu konularla alakalı finansal bir okul yazarlarınız varsa, neyin neden yükseldiğini, neden düştüğünü, kripto para projelerini ve blockchain teknolojisine hakim değilseniz en baştan söyleyeyim, bu işe hiç girmeyin. Başka fikirler deneyin. Dediğim gibi bu konuda yeterli bilgiye sahipseniz kesinlikle denemenizi bir tavsiye ederim. Kripto paraların gündemine dair değerlendirmeler yapabilirsiniz. Kripto para projeleri hakkında bilgiler verebilirsiniz. Yüz binlerce kripto para var. Popüler olanların hikayelerinden bahsedebilirsiniz. Yani bunun gibi onlarca içerik fikri aklıma geliyor. Sadece finansal analiz değil, biraz olayın hikaye kısmına, eğitim kısmına da girebilirsiniz. Böylelikle kanal konsepti çok daha geniş olacaktır. Diğerlerinden farkınız olacaktır. Yine bu konuyla alakalı bir diğer fikrim madencilikle alakalı. Kripto para madenciliği nasıl yapılır? Madencilik yapmak için gerekli ekipmanlar nelerdir? Hangi bilgisayar donanımlarını kullanmak gerekir? Gibi bilgisayar donanımlarıyla alakalı da bilginiz varsa bu tarz içeriklerle de süsleyebilirsiniz. Çünkü kripto para madenciliği de çok popüler olmaya başladı. Hatta şu an dünyada ekran kartı krizi var. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticileri madencilere donanım satmak istemiyor. Tüm dünyada madencilik yapanlar şu an deli gibi bilgisayar bileşenlerini alıp stokluyor. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor. Özetle gelecekte çok daha fazla var olacağını düşünüyorum. O yüzden bu tarz içerikler de üretebilirsiniz. Üçüncü olarak özellikle pandemi zamanında çok fazla ilgi gören evde spor yapmak ve sağlıklı beslenmeyle alakalı kanal konsepti önereceğim. Hem spor hem de sağlıklı beslenme aynı kanalda benzer içerikler olduğu için bence güzel duracaktır. İkisi farklı şey diyenler olabilir, haklılar. Örneğin bir sporcunun eğitimiyle bir diyetisyenin aldığı eğitim çok farklı, evet. Ama sporcu olan herkes sağlıklı beslenmeyle alakalı da bilgi sahibi olur. O yüzden beslenmeyle alakalı fikir söyleme hakkına sahiptir diye düşünüyorum. Beden eğitimi okuyan bir öğrenci olabilirsiniz, fitness eğitmeni olabilirsiniz veya yıllardır sporla içli dışlı biri olabilirsiniz. Eğer yeterli donanım ve bilginiz varsa ben olsaydım bu fikri değerlendirirdim. Bir de bu tarz içeriklerin şu güzelliği var, videolar asla eskimez. 5 yıl sonra bile güncelliğini kaybetmeden izlenebilir. Uzun vadeli izlenme potansiyeli olduğu için hem karlı olur hem de izlenme ve abone sayısı artışında size avantaj sağlar. Bu konsept hakkındaki son önerim şu olacak. Herkesin yapabileceği en basit düzeyde videolar çekin. Örneğin evde spor yapmak, hiçbir ekipman olmadan vücut ağırlığı veya sağlıklı yaşam için belirli hareketler gösterilebilir. Pandemi zamanında insanlar evde çok fazla vakit geçirdikleri için bu tarzdaki kanalların izlenme ve ilgi görmesi bir hayli arttı. O yüzden siz de bu fikri değerlendirin derim. Dördüncü önerim sadece kadınlar için
için olacak. Erkekler bu birkaç dakikayı atlayabilir. Fikir şu: sadece kadınlara özel teknolojik ürünler. Örneğin kahve makinesi, düzleştirici veya kadınların hayatını kolaylaştıran telefon uygulamaları gibi ana temanın teknoloji olduğu ürün inceleme ve tavsiye niteliğinde içerikler. Sadece kadınlara hitap edecek ürünler dememin bir sebebi var. Çünkü genel teknolojiye hitap ettiğiniz zaman işiniz bayağı bir zor. Milyon abonelere sahip kanallar var. Onlar arasından sıyrılıp bir yerlere gelmek kolay olmayacaktır. O yüzden teknolojinin daha niş alanlarına girip belirli kitleye hitap etmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Sadece kadınların içerik ürettiği teknoloji kanalı olarak benim bildiğim sadece Pembe Teknoloji isminde bir kanal var. O da zaten Hakkı Alkan'ın eşi diye biliyorum. Teknolojiyle içli dışlı insanlar. Benim bildiğim bu tarz başka bir kanal yok. Eğer sizin bildiğiniz yüksek aboneli bir kanal varsa yorumlar kısmına yazın. Bu tarz içerik düşünenler onlara da baksın, örnek alsınlar. Bu kanal ve video fikriyle alakalı söyleyeceklerim de bu kadar. Son olarak bir kanal fikri değil, genel bir tavsiye vermek istiyorum. Hobilerinizi videolara dönüştürebilirsiniz. Örneğin bisiklet sürmeyi çok seviyorsunuzdur. Bisikletle gezmekten hoşlanıyorsunuzdur. Kaskınıza bir tane aksiyon kamerası bağlayın ve gezdiğiniz, gittiğiniz yerleri gösterin. Aynı şey motor için de geçerli. Hatta motorla çok daha kaliteli yaparsınız. Uzak yerlere de gidebilirsiniz. Bir başka tavsiye de bilgi sahibi olduğunuz konularda veya o işte gerçekten iyi olduğunuz konularda video fikirlerini bir değerlendirin. Bir kişinin konuyla alakalı bilgisi olup olmadığı zaten 3-5 cümlesinden hemen anlaşılır. Eğer gerçekten anlattığınız konuda donanım sahibiyseniz zaten bunu karşı taraf anlayacaktır ve sizi o konuda uzman olarak zihnine yazacaktır. Dolayısıyla anlattığınız konuya ilgisi varsa sizi takip edecektir. Bir de şu var: bazı kanal içeriklerinde amatör ruhun korunması gerekiyor. Örneğin bir gezi kanalı olabilirsiniz. Kendi yaşamınıza ait içerikler üretiyor olabilirsiniz. Her zaman amatör bir ruh olsun. Yani profesyonel ışıklara, kameralara hiç gerek yok. Bu bahsettiğim amatör ruh izleyiciyle daha samimi bir bağ kurmanızı sağlıyor. Bu sayede daha kemik bir kitle sahibi olabiliyorsunuz. Buranın YouTube olduğunu unutmayın. Burada film platoları veya profesyonel stüdyolar yok. O yüzden her şeyin dört dörtlük olmasına gerek yok. Bunlar gibi daha onlarca kanal fikri, video fikri verebilirim. Sonuç olarak burada en önemli şey içerikleri hazırlarken zevk almak. YouTube'a yeni bir kanal açtıysanız iş olarak değil, bir hobinizi yapıyormuş gibi düşüneceksiniz. Eğer iş olarak görürseniz para odaklı olursunuz ve kısa sürede başarı beklersiniz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Öyle 3-5 ayda bir YouTube kanalı kurup bir yerlere gelme hedefiniz varsa bu çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. İstisnalar vardır evet, ama çok düşük bir azınlıktır. YouTube'da bir yerlere gelmek uzun ve zahmetli bir yol. O yüzden sabırlı ve istikrarlı bir şekilde sürekli bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Belli bir süre geçtikten sonra yeni içerik üretip insanların hizmetine sunmak, olumlu dönüşler almak insanı mutlu ediyor. Umarım YouTube'da hedefi olan herkes hak ettiği yerlere gelir. Ben de bu yolda elimden gelen tüm desteği yeni videolarımla sizlere vermeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten inandığım, tutma potansiyeli yüksek kanal fikirleri ve video fikirleri vermeye çalıştım. Eğer farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmından belirtin. Yorumları okuyan insanlar arasından farklı içerik fikirleri oluşabilir. Sizlere bu tarz pek çok video ile destek olmaya çalışıyorum. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. İlgili başka insanlarla paylaşabilirsiniz. İleriki zamanlarda YouTube ile alakalı daha çok eğitici videolar ve bu tarz tavsiye videoları üretmeyi düşünüyorum. O yüzden sizlerin desteği benim için çok önemli. Kanalımın diğer videolarına da göz gezdirebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.